Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Farklı bir videoyla masamızdayız. Aslında buna benzer bir video yıllar önce çekmiştim. Küçük bir matkabımız vardı. Onu elektrikle nasıl çalıştırırız? O videoyu çekmiştik. Elimizde matkap var. Bataryası bitmiş ve bataryaları çok pahalı. Sizin gibi Necdet abi elimizde alet vesaire de yok. İçerisindeki bataryaları da yenileme şansımız yok. Bunu 220 voltta nasıl çalıştırırız? Onunla ilgili bir video çeker misin? Hay hay, neden çekmeyeyim? Çünkü bizim kanalımız artık bu tarz videolarla dolmaya başladı. Bildiğiniz bir videolu ansiklopedi diyebiliriz. Şimdi elimde tuttuğum boş matkap bu 9.6 voltta çalışıyor. Ben bunun içerisindeki motoru değiştirdim. 18 voltluk bir motor taktım. Dolayısıyla 18 voltluk bir adaptörle çalıştırabileceğiz. Şimdi benim yapacağım iş, ben burada 3 boyutlu yazıcı kullandım. Alt kasayı bozmak istemedim. Yani adaptörün içerisindeki parçayı, pil kutusunu boşaltıp içerisine de yerleştirebilirsiniz. Ya da bunlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Bu pil kutusunu iptal ediyorsunuz. Matkabınızın şu arka kısmından buradan bir delik açıyorsunuz. DC voltaj soketi takıyorsunuz. Evinizdeki bir laptop adaptörüyle ve 12 ile 18 volt arası bir adaptörle takıyorsunuz ve matkabınızı rahat bir şekilde, kaliteli bir şekilde kullanıyorsunuz. Yani pilin bitme derdi yok. Elektrik oldu. Pilin bitme derdi yok dedik. Başımıza gelene bak. Rezil olduk, rezil. Arkadaşlar bu softbox bazı videolarda, canlı yayınlarda sönüyor. Bu televizyondan dönme bir softbox videosu da var. Ya her şeye çare buldum. Şunun kapanmasına 20 dakikada bir kapanıyor. Çare bulamadım. Seni yapacağım oğlum. Sonra, şimdi değil. İşim var. Meşgulüm yani. Öncelikle geçelim masa üstüne Tinkercad programından. Buna bir kasa ayarlayalım. Bataryayı bozmak istemiyorum. Çünkü bazen elektriğin olmadığı yerlerde bu bataryada işimize yarayacak. Şimdi fazla uzattım biliyorum. Kameramızı atölyemize alalım ve videoya başlayalım arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi şuradan bir delik delerek DC jack, aynen bu aküde olduğu gibi buna yapmıştık biliyorsunuz. Bu şekilde bir jack takarak adaptörü takarsınız buradan arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani pili çıkarırsınız. Adaptörü takıp kullanabilirsiniz. Burada kullandığım adaptör şu şekilde çıplak bir adaptör. Ayarlı bir adaptör. 12 ile 24 volt arası ayarlanabiliyor. Ben bunu 18'e alıyorum. 18'de bırakacağım. Yani üzerinde herhangi bir ayar yapmamıza gerek kalmayacak. Soketi çıkarıp ince bir soket takacağım ki burada kullandığımız kablomuz arkadaşlar ince bir kablo. Şöyle
teyip kablosu dediğimiz kablodan kullanacağız. Kalın kablo olduğu zaman kullanırken sıkıntı yaratacaktır. Onun için böyle bir soket tasarladım. Bunu buraya takacağız. Aynen bu şekilde. Şuradan iki yerden vidalarız. Burada vidalama yapmadım. Sıkıştırmalı yaptım. Sıkıştırma yöntemiyle yaptım bunu. Hop şöyle takacağız. Herhangi bir vidaya falan gerek yok. İç kısmında herhangi bir arıza olduğu zaman bu kapağını çıkarabileceğiz. 12 voltla 18-20 volt arası laptop adaptörleri genelde 2.5 amper, 3.5 amper, 4.5 amper, 5 küsür amper olanlar da var tabii ki. Benim elimdeki cihaz 12 ile 24 volt arası bir voltaj çıkışı var. Maksimum 4.5 amper bir güce sahip. Her türlü metalı, ahşabı, taşı, toprağı her şeyi delecek arkadaşlar. Yani kısacası güçlü olacak. Şimdi havyamız ısınmış bizi bekliyor. Biz halen konuşuyoruz. Şu soketi çıkarayım. Dediğim gibi bu biraz kaba düşeceği için bunu iptal ediyorum. Kablolarımızın uçlarını açalım. Bağlantımızı yaptık. 220'yi buradan vereceğiz. Matkabımıza çıkışımızı buradan alacağız. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden kaldığımız yerden diyorum. Baştan da söylediğim gibi zaman zaman bu şekilde bataryayla da kullanacağız. Bunu çıkaracağız, kenara koyacağız. Bunu takacağız. Aynen bu şekilde. Bu şekilde bir düzenek yaptım. Videoyu kapattım. Şöyle bir tasarım yaptım. Çizim yaptım. Aynen buranın ölçülerine göre bir parça bastım. Bunu dedim buraya yapıştıralım. Takalım çıkaralım. Rigid 3'te yazıcıya baskıya verdim. Rigid yazıcının da makarası arkada olduğu için filamentin azaldığını fark etmedim. Baskıya verdim. Ben yemek yemeye gittim. Geldiğimde baskının bu şekilde yarım kaldığını gördüm. 2,5-3 saatlik bir baskı. Vaktimi almasın diye şöyle basit bir tasarım yaptım. Daha basit, daha çabuk basabilmesi için. 45 dakikada bunu bastı. Bu şekilde bir malzeme bastım buraya. İlk başta bu düşüncem yoktu. Kablolarımızı iç kısımdaki şu temas yerlerine lehimleyecektim. O şekilde yapacaktım. Pille de kullanabileceğiz. Pil punta nikeli var. Bu nikelle şuralarına şöyle bir malzeme yapıştıracağım arkadaşlar. Aynen bu şekilde. İki tarafına da şuradan keselim. Artı ve eksiyi düzgün bağlamamız gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman sağ taraf artı, sol taraf eksi. Bizim şuradaki artı kablomuzu buraya bağlamamız gerekecek. Şuradan geçiriyoruz. Ve dediğim gibi sağına soluna dikkat ediyoruz. Şu kısımlarına lehimliyoruz. Bağlantılarımız hazır. Kapağımızı dediğim gibi sıkıştırmalı yaptım. Herhangi bir vida falan takmamıza gerek kalmayacak. Bu şekilde sıkı bir şekilde takacağız. Orijinali gibi oldu arkadaşlar. Takılıp çıkarılabilecek. Şimdi şu malzemesini de taktıktan sonra daha sağlam olacak. Fena olmadı arkadaşlar. Mükemmel. 12 volt ile 24 volt arası çalıştırabilirsiniz. Kapağını kapatalım. Bir de deneme yapalım.
Ve bir enteresan videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Az önce performans yaptım bildiğiniz gibi. Ahşap deldik. Alüminyum ve metal parçayı delebildik arkadaşlar. Burada matkabın ucu kaliteli ise her türlü malzemeyi bununla delebilirsiniz. Çünkü çok güçlü bir matkap oldu. İstediğiniz kadar yüksek voltaj verin. Amper düşük olduğu zaman kesinlikle matkabınız bu demir, metal, ahşap vesaire delemeyecektir. Güç veremeyecektir. Burada bir güvenlik önleminden de bahsetmek istiyorum. Az önce benim yaptığım çok yanlış bir işti. Siz kesinlikle yapmayınız. Bunu elinizde tutup delmeye çalıştığınız zaman bu matkap az ilerlediği zaman parçayı döndürecektir. Elinizi kesecektir. Ya da bu fırlayıp etrafınızdaki, örneğin benim şu anda monitörüm var hemen yanımda. Monitörünüzü kırabilirsiniz veya yanınızda duran başka birisini yaralayabilirsiniz. Yani bu tarz metal malzemeleri özellikle delerken mutlaka bunları bir yere sabitlemeniz gerekiyor. Bu güvenlik uyarısını da yaptıktan sonra videomuza son veriyoruz. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın.